Bugün sizi Birinci Dünya Savaşı'nın o en umutsuz günlerine götüreceğim. Ama bu yolculuğu herhangi bir tarih kitabından değil, bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi zihninden yapacağız. Çöken bir imparatorluğun perde arkasına onun kendi sözleriyle, bir komutanın keskin gözleriyle bakacağız. Ve bu paha biçilmez anıları bizim için kaydeden kişi de usta gazeteci Falih Rıfkı Atay'dan başkası değil. İşte anlatımıza tam da bu sarsıcı alıntıyla başlamak istiyorum. Ne kadar güçlü bir söz değil mi? Farkında değillerdi ki kendilerini derin bir merhamet hissiyle dinliyordum. Bu tek cümle aslında Atatürk'ün o günlerdeki bütün ruh halini özetliyor. Yani o sadece bir asker değildi, çökmekte olan bir imparatorluğun yöneticilerini, evet derin bir acımayla, bir merhametle izleyen inanılmaz keskin ve eleştirel bir gözlemciydi. Peki her şey nerede başlıyor? Yıl 1914. Hikayemiz tam da burada başlıyor. Bakın Mustafa Kemal en başından beri, yani daha işin en başında Osmanlı İmparatorluğu'nun bu savaşa girmesine karşı. Ama daha da önemlisi var, ordunun komutasının bir Alman askeri heyetine devredilmesi fikrine şiddetle ama şiddetle karşı çıkıyor. Belki de bu onun o meşhur öngörüsünün ilk ve en net işaretiydi. Bu anekdot gerçekten o dönemin ruh halini o kadar çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor ki, düşünün Atatürk'ü sakinleştirmeye çalışan arkadaşı aslında en tepelere kadar sinmiş o yılgınlığı, o sinizmi gözler önüne seriyor. Bu memleket senin bu kadar tutkulu aşkına değmez ki, diyor. Bu cümle adeta kendi umutsuzluklarının bir itirafı gibi değil mi? İşte bu iki ifade arasındaki o devasa uçurum, o dönemdeki kopukluğun en net fotoğrafı belki de. Bir tarafta memleketi içinden çıkılmaz bir girdapta gören Atatürk'ün o keskin gerçekçiliği var. Diğer yandaysa yönetici elitin öyle şeyler yapacağız ki dünya hayretler içinde kalacak diyen neredeyse naif diyebileceğimiz hayalperestliği. Şimdi bir sahne düşünün. İstanbul'u kurtaran adam, Gelibolu kahramanı, ülkenin ne kadar vahim bir durumda olduğunu anlatmak için Dışişleri Bakanı'nın kapısını çalıyor. Peki neyle karşılaşıyor? Aşağılayıcı bir bekletilme. İnanılmaz ama kendisinden sonra gelenler bile içeri alınırken o kapıda bekletiliyor. Bu olay tek başına o dönemin bürokrasinin kibrini ve savaşın gerçeklerinden ne kadar ama ne kadar kopuk olduğunu gösteren acı bir kanıt. Ve nihayet bakanla görüşebildiğinde aldığı cevap, işte o cevap sistemin kendini nasıl kilitlediğinin, nasıl tıkadığının bir kanıtı. Resmen eleştiriyi susturmak için tasarlanmış bir yapı var ortada. Atatürk'e diyorlar ki, tereddütlerinizi gidermek için başkumandanlığa gidin. Yani nereye? Tam da güvensizlik duyduğu, eleştirdiği Alman askeri heyetine. Bundan daha kusursuz bir kısır döngü olabilir mi? Şimdi Atatürk'ün anılarındaki belki de en tuhaf, en gerçeküstü bölümlerden birine geliyoruz. Görevi ne biliyor musunuz? Tahtın varisi Vahdettin'e Almanya'ya yapacağı bir gezide eşlik etmek. Ve bu yolculuk, inanın, tarihin akışını değiştirebilecek o kadar tuhaf karşılaşmalara gebe ki, lütfen o ilk karşılaşmayı bir gözünüzün önüne getirin. Atatürk, yanında bir başka komutanla beraber veliahtın huzuruna çıkıyor. Vahdettin odaya giriyor, bir koltuğa oturuyor ve sonra gözlerini kapatıp derin bir sessizliğe, Atatürk'ün kendi deyimiyle bir vecde dalıyor. Konuşma yok, hiçbir şey yok. Atatürk o anı anlatırken karşısına yakında padişah olacak bir mecnun, yani bir deli gördüğünü itiraf ediyor. Evet, bu yolculuğun rotası bile ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. İstanbul'dan kalkıp Alman savaş makinasının tam kalbine gidiyorlar. Oradan da Batı cephesinin o kanlı siperlerine. Bu basit bir gezi değil, yüksek riskli bir diplomasi ve gözlem turu aslında. Ama sonra çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Bir dönüşüm yaşanıyor resmen. Tren İstanbul'dan hareket eder etmez o Mecnun gibi duran figür birden kayboluyor. Yerine son derece zeki, akıcı konuşan, hatta Atatürk'e İstanbul'u kurtaran komutan diyecek kadar büyük bir takdirle yaklaşan bambaşka bir Vahdettin çıkıyor. Tabii bu değişim Atatürk'ün içinde bir umut ışığı yakıyor. Kendi kendine soruyor, acaba bu adamla çalışılabilir mi? Ve işte şimdi anıların en gerilimli anlarından birine geldik. Mekan, Alman Genel Karargahı. Karşılarında kim var? Dönemin efsanevi askeri dehalarından General Ludendorff. Atatürk bütün o nezaket konuşmalarını, lafı dolandırmayı bir kenara bırakıyor ve stratejinin tam kalbine inen o basit ama bir o kadar da öldürücü soruyu soruyor. Ludendorff'un verdiği o muğlak, o kaçamak cevap.
Aslında bir itiraf gibi. Bu cevap Atatürk'ün en büyük korkusunu doğruluyor. Nedir o korku? Ortada savaşı bitirecek net bir stratejik hedefin olmaması. Sadece sonucunu hadisatın, yani olayların, kaderin belirleyeceği kör bir taarruz var. Atatürk'ün verdiği cevap ise buradaki stratejik zeka ve cüret gerçekten hayranlık uyandırıcı. Düşünün, misafir bir general, Almanya'nın en büyük komutanlarından birinin suratına karşı diyor ki, stratejiniz kusurlu, sonucu görmek için kaderin tecelli etmesini beklemeye gerek yok. Bu o kadar keskin bir analiz ki, bu çıkış Ludendorff'u tamamen sessizliğe gömüyor. Bu Almanya seyahatinden çok kısa bir süre sonra bir haber geliyor. Sultan Reşat vefat etmiş. Ve tahta kim geçiyor? Tabii ki Veliaht Vahdettin. Atatürk için bu yepyeni bir fırsat demek. O trende gördüğü zeki adamı, yani yeni sultanı etkileyebilme umuduyla hemen İstanbul'a dönüyor. İşte bu görüşme Vahdettin'le olan ilişkisinin belki de en kritik dönüm noktası. Her şeyin masaya yatırılacağı tam bir kader anı. Atatürk, imparatorluğun bütün geleceğini değiştirebilecek o cüretkar teklifini sunmak için artık yeni sultanın huzurunda. Peki teklifi ne? Son derece net ve doğrudan. Hemen başkumandanlığı bizzat siz üstlenin, Enver ve Talat Paşaları devre dışı bırakın. Çünkü biliyor ki kurtuluş her şeyden önce orduya hakim olmaktan geçiyor. Bu Atatürk'ün sistemi içeriden kurtarmak için yaptığı son, belki de en umutlu hamle. Ve Vahdettin'in cevabıyla birlikte bütün umutlar suya düşüyor. Hani o trendeki zeki, kararlı adam vardı ya, o gitmiş, yerine yine o ilk görüşmedeki gibi gözleri kapalı, kararsız bir figür gelmiş. Atatürk karşısında bir lider görmeyi umarken acaba başkaları ne düşünür diye soran tereddütlü bir politikacı buluyor. Sultan'ın bu soğuk cevabı aslında bir devrin sonu demek. Çünkü Vahdettin sadece onun tavsiyesini reddetmekle kalmıyor, ben Talat ve Enver Paşalarla anlaştım diyerek Atatürk'ü siyaseten tamamen denklem dışına itiyor. Ve son darbe, onu bir görev kisvesi altında zaten çökmekte olan Suriye cephesine, yani adeta bir sürgüne yolluyor. Ve Atatürk, 7. Ordu'nun komutasını devralmak üzere Suriye'ye vardığında bir manzarayla karşılaşıyor. Durum hayal ettiğinden bile çok daha vahim. Aslında bu cephe, geçmişte defalarca uyardığı bütün o yanlış kararların kaçınılmaz bir sonucu. Patlamaya hazır bir saatli bomba gibi. Burada yaşananlar aslında tüm bu anlattıklarımızın trajik bir özeti gibi. Adım adım bakalım. Birincisi, Atatürk tek bir esirin ifadesinden yola çıkarak düşmanın bütün saldırı planını çözüyor. İkincisi, hemen önlem alınmasını emrediyor. Üçüncüsü, üst komuta, yani Liman von Sanders bu istihbaratla resmen alay ediyor, ciddiye bile almıyor. Ve dördüncüsü, felaket tam da Atatürk'ün öngördüğü gün ve şekilde kapıyı çalıyor. Fakat bu mutlak çöküşün, bu hezimetin tam ortasında bile Atatürk'ün askeri dehası bir kez daha parlıyor. Düşünün, sağındaki ve sonundaki ordular tamamen yok edilirken, onun komutasındaki 7. Ordu düzenini milim bozmadan savaşarak geri çekilmeyi başarıyor, imha olmaktan kurtuluyor. Bu, belki de onun liderliğinin en somut ve en zorlu sınavıydı. Felaketin boyutunu daha iyi anlamak için şu bozgun kelimesine odaklanalım. Bakın, Filistin'de yaşananlar basit bir yenilgi falan değil. Bu, kelimenin tam anlamıyla orduların erimesi, dağılması, yok olması demek. Yani bu olay, Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki askeri varlığının artık fiilen sona erdiğinin ilanıydı. Ve gelin bu bölümü şu soruyla noktalayalım. Artık elinizde ne var? Dağılmış bir ordu, yenilmiş bir imparatorluk, her şeyi inkar eden bir liderlik. Peki tüm bunların olacağını adım adım gören bir komutan için sırada ne olabilir? İmparatorluk artık küller içindeyken bütün bu tecrübelerle yoğrulmuş bir lider için bir sonraki adım ne olacaktır? İşte bu soru aslında bambaşka ve çok daha büyük bir hikayenin başlangıcı.